Dionysos'a adanan 4 ayrı festivali bir önceki videoda incelemiştik. Bu videoda ise bu festivallerin diğer üçüne göre görece daha yeni olan Büyük Dionizya Şenliği'ndeki Ditrambosları ve Ditramboslardan tragediye giden yolculuğa bakacağız. Büyük Dionizya Şenliği ünlü Atina tiranı Peistratos döneminde başlıyor. Yani aslında tam olarak Peistratos döneminde mi başlıyor yoksa altın dönemine onun döneminde mi varıyor o kısmı biraz muğlak. Fakat en nihayetinde Peistratos'un bu şenliğin iyice canlanmasına katkıda bulunan kişi olduğunu söyleyebiliriz. Şenlik bildiğimiz biçimine de ancak milattan önce 5. yüzyılda ulaşabiliyor. Mart ayının sonunda kışın bitiminde başlayan bir şenlik bu ve 5-6 gün kadar da sürüyordu. Şenliğin ilk günü Dionysos tasviri bütün yıl boyunca kaldığı tapınaktan alınır, Attika ile Boyta arasında akademiye yakın bir yerdeki bir türbeye bırakılır. Ve bu aradaki yolda tasvir taşınırken silahlı kişilerin koruması altında taşınıyor. Çünkü büyük bir alay eşlik ediyor bu tasvire. Alayda aynı zamanda tasviri bıraktıktan sonra yapacakları kurban ritüelinde kurban edilecek hayvan da yani boğa da bulunuyor. Çünkü Dionysos boğa ile temsil edilen bir tanrı. Hatta doğrudan Zeus baldırından bir boğayı doğuruyor aslında. İlk gün bu alay bittikten sonra da kurban ritüeli gerçekleşeceğinden dolayı alayda kurbanda kullanılacak olan malzemeler de bulunur. Ve bu malzemeler henüz evlenmemiş genç kızlar tarafından sepetin içerisinde taşınır. Alay dediğim gibi oldukça kalabalık. Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk, zengin, yabancı, herkes orada. Zenginler çoğunlukla araçlarıyla eşlik ediyorlar, diğerleri yürüyerek. Ve bu alaya katılan herkes de en parlak, en gösterişli kıyafetlerini giyiyor. Saçlarına taçlar yapıyorlar ve alay ilerlerken 12 tanrı heykelinin önünde agorada bir duraklama oluyor ve bu en güzel kıyafetleriyle, en gösterişli halleriyle tanrılara birer şarkı okurlar. Şarkılar söylendikten sonra alay yoluna devam eder akademiye kadar. Türbeye varılınca da tasvir bir altara bırakılıyor. Orada ilahiler okunuyor ve ardından da kurban ritüeli başlıyor. Kurban kesildikten sonra da parçalar pay ediliyor devlet görevlileri tarafından. Bu parçaları tabii herkes almıyor. Fakat herkesin aldığı bir şey var. O da şarap. Tam kurban ritüeli yapılıp parçalar dağıtılırken bir taraftan da aynı devlet görevlileri şarap dağıtmaya başlar. Bütün yıl fıçılarda beklemiş olan şaraplar o gün o festivalde kurban ritüelin sonrasında açılır ve herkese dağıtılır. Ek olarak burada boğa yalnızca kurban edilecek hayvan değil dediğim gibi. Dionysos'la oldukça bağlantılı. Dolayısıyla bu festivalin ikinci, üçüncü günlerinde yapılacak olan Ditrambos yarışmalarının kazananının da ödülü yine boğa olacak. Çünkü boğa oldukça önemli bir hayvan. Bir kere oldukça pahalı. Yani büyük bir ödül o. Ve tarımda da oldukça kullanışlı. Bütün bu kurban ritüeli ve kutlamalar bittikten sonra da şaraplar da dağıtılınca artık yol kenarlarında, sarmaşıklarda herkes uzanır, şarabını içer, eğlenir, danslar ederler ve şarkılar söylerler. Hava kararınca da alay meşaleleri de alarak kent meydanına geri döner. Dionysos tasviri ise oradan yine o silahlı devlet görevlileri tarafından teslim alınır ve tiyatroya götürülür. Tiyatroda da orkestranın tam ortasında bir noktaya bırakılır ve festival bitene kadar 5-6 gün boyunca Dionysos tasviri orada kalır. Yani bu festivalin en önemli günü olan ilk günü Dionysos'a saygı ve eğlenceyle geçiyordu. Bu şenliklerde dediğim gibi çok farklı türde şarkılar söyleniyor. Bu şarkılar lirik şarkılar. Onlara lirik denmesinin sebebi de bir enstrüman olan lir eşliğinde söylenen şarkılar olması. Tabii bütün şarkılar lir eşliğinde söylenmiyordu. Bugünkü gitarın ilk örneklerinden biri olan kitarayla da bir şarkı söyleniyordu. Önceki koral ot biçimlerinden farklı olarak bu lirik şarkılar doğaçlamaya değil yazılı metinlere dayanan şarkılardı. Çünkü daha öncesindeki koral odlar aslında halkın bildiği hikayelerdi. Dolayısıyla şarkıyı söyleyen kişi de o hikayeyi çok iyi biliyordu ve doğaçlayarak o hikayeyi bir ezgi eşliğinde tekrar söylüyordu. Dionizya Şenliği'ndeki lirik şarkılarda ise olay biraz farklı. Burada söz yazarlarından ve bestekarlardan söz ediyoruz. Tiranlıkların ve daha sonraki demokratik rejimlerin ilerlemesiyle icra mekanları değişti çünkü.
Yani bu şarkılar yalnızca kent meydanlarında değil de artık o tiranların büyük saraylarında da söyleniyordu veya zenginlerin evlerinde. Dolayısıyla icracılar bir ön hazırlık yapma ihtiyacı hissetmişlerdi. Yani bu doğrudan ne kadar yeterli bir sebep olur onu bilemiyorum. Çünkü en nihayetinde koral odlar da krallara yapılıyordu. Fakat yine de burada mekanlar ve mekanların örgütlenme biçimlerine dair bir değişim var. Dolayısıyla bu değişim sanatsal üretimlerde de bir dönüşüme sebebiyet oluyor. Epik şiirlerdeki doğaçlamaya dayalı yapı yerini yazılı metinlere ve önceden prova yapılmış şarkılara bıraktı. Vezin biçimleri de Homeros'un İlyadası'nın okunduğu heksametro vezin biçiminden çok daha karmaşık bir hal aldı. En temelde de iki ayrım görüyoruz bu şarkı türlerinde. Bunlardan ilki tek başına okunabilenler, İkincisi ise kalabalık halinde okunması gerekenler. Biz bu videoda kalabalık olarak söylenmesi gerekenleri ele alacağız. Yani koro liriğini. Antik Yunanistan'da korolar yalnızca şarkı söyleyen kalabalıklar değildi. Onlar aynı zamanda dans ediyorlardı. Hatta chorus aslında dans etmek demek. Koro lirikleri içeriğine ve biçimine göre birçok farklı şekilde ayrıştırılabiliyor. Bunlar siyasi kişilere övgü şiirleri, Apollon'a övgü şiirleri, Dionysos'a övgü şiirleri, geçit töreni şarkıları, bakire kadınlar tarafından söylenen şarkılar gibi farklı şarkılar. Dionysos'a övgü olarak söylenen şarkılarda işte ditramboslar. Ditramboslar bizi tiyatroya götürecek olan yolun da başlangıcı. Ditrambos, di, tura, ba. İki kapılı yürüyüş, yolculuk. Aslında Dionysos'un 2 kere doğmuş olan bir tanrı olması niteleniyor burada. Dionysos ritüellerinin de bir şekilde olağan dışılık ve akıl dışılıkla ilişkilendirildiği biliniyor. Çünkü olağan varoluş biçiminin dışına çıkma eğilimi bu kültün tapın biçimlerine yayılmış durumda. Ekstasis. Yani esrime. Bu esrime haline de ritüellerde farklı yollardan ulaşılabilir. Bunlar şarap, dans, müzik olabilir. Ve bir başka öğe de maskeler. Kendi varlığının dışına çıkma maskeyle sağlanıyor. Yani tabii ki sadece maskeyle değil, şarap da yine bu konuda bir aracı işlev görüyor. Fakat daha sonrasında bu ritüellerde kullanılan maskeler tiyatroda kullanılan maskelere de benzeyecek. Pindaros şiirlerinde Dionysos ditramboslarının kökenlerini Korintos'a veya Tebai'ye ya da Naxos'a dayandırır. Yani kökeni tam olarak bilinmese de oldukça eski ve yaygın bir tür olduğunu söyleyebiliyor. Herodotos da Tarih adlı kitabında ilk ditrambos yazarını Arion olarak tanımlar. Ve Arion'un bu türe ismini veren kişi olduğunu söyler. Arion ilk kez bir koro kurmuş ve bir koro parçası yazmış. Ama bu koronun doğaçlayarak dans etmesini değil de belli bir dizgeye göre hareket etmesini istemiş. Ve bu belirlenen dizgede belirli bir makamla söylenmeliymiş. En nihayetinde Arion bu arzusunu gerçekleştiriyor ve ilk ditrambos bestekarı olarak tarihe geçiyor. Fakat bu tabii yine de mükemmel çalışılmış ve mükemmel bir şekilde icra edilmiş bir koro parçası değil. Çünkü muhtemelen hem prova sürecinde hem de temsil gününde sürekli şarap içiyorlar. Pindaros aynı zamanda ditrambosları boğa sürme ditrambosları olarak da tanımlıyor. Çünkü bu dönemde hala ditrambos yarışmaları çok yaygın. Yani artık tragedya yarışmalarının olduğu dönemde ditramboslar bitmiş değildi. Hala bir taraftan Dionizya şenliğinde hem ditrambos yarışmaları hem de tragedya yarışmaları devam ediyordu. Ditrambos yarışmalarının kazananının ödülü bir boğa iken tragedya yarışmalarını kazanan kişinin ödülü keçi oluyordu. Ve bu yarışmalar sonucunda yapılan ödül töreni de oldukça gösterişli. Yani Pindaros'un dediği gibi boğanın çektiği büyük arabalarda ve kalabalık bir şekilde kutlanıyordu. Kazanan şair kent meydanında bu araçta gezdirilir, ona taç takılır, altın ve boğa verilir. Fakat ditrambos korolarının erkeklerden mi yoksa kadınlardan mı oluştuğu biraz tartışmalı bir konu. Ditrambos koroları George Thompson'a göre başlangıçta kadınlardan oluşan Thiassos'a aitti. Thiassos ise Dionysos'un şarapla kendinden geçmiş olan kadın müritleri. Ne kadar erkek küçük çocuklardan oluşan ditrambos korolarının varlığı bilinse de çoğunlukla kadınlar yapıyordu. Yine burada ditrambosların iyice yok olmaya başlaması da kadınların toplumsal sınıf olarak konumları. Alay ve hareket halinde söylenen ditrambos koroları sabitlendi. Tek bir noktada durarak söylenen şarkılara dönüştü. Ve daha öncesinde doğaçlamaya dayalı esrik bir dansla yapılan ditrambos
ditramboslar tek bir noktada durup prova edilmiş düzenli hareketlerle yapılan liriklere dönüştü. Yani kadınların yaptığı biçimindeki ditrambos erkeklerin yaptığı bu daha sabit ve düzenli modele geçiş yapmış oldu. Keza kadınların toplumsal hayatta çıkması da antik Yunan'da oldukça büyük bir tabuydu. Dolayısıyla böylesine kamusal alanlarda bir de şarkı söylemeleri kesinlikle kabul edilebilir değil. Bir taraftan da ditramboslar tragedyalardaki stasimon bölümlerine dönüşmüş oldu. Ditrambos'un bu son halindeki sabit kalabalığın içerisinden bir kişi çıkmış olduğu kalabalıkla yani kalan koroyla konuşmaya başladığında da ditrambos bir passion play'e yani acı oyununa dönüşüyor. Aristoteles'e göre de bu acı oyunlarından tragedya doğuyor. Yani tiyatro ditramboslardan tragedya biçiminde doğdu diyebiliriz. Peki tragedya tam olarak nasıl oluştu? Aslında ilk tragedya yazarını, yapımcısını, yönetmenini tanıyoruz diyebiliriz. Yani bu kısmı biraz karışık çünkü o dönemde bunu yapan kişi her birini yapıyordu. Yani hem yazıyordu, hem yönetiyordu, hem oynuyordu. Bu ilk kişiyle yalnızca tiyatro ve tragedya oluşmuş olmadı. Aynı zamanda oyunculuk sanatı da doğmuş oldu. Büyük ihtimalle farklı kişiler tarafından farklı denemeler olmuştu. Ama ilk kez bunu başaran kişi Tespis'ti. Tespis ilk kez Ditrambos korosundan ayrılıp bir birey olarak toplulukla yani koroyla konuştu. Bir diyalog kurdu. Tespis'in diyalogları günümüze ulaşmadı. Ancak onun ve Phrynikos'un ilk tragedya oyuncuları oldukları biliniyor. Elimize ulaşmış olan Atina tragedyaları ise Aiskilos, Sofokles ve Euripides'in tragedyaları. Bu üç ayrı yazarın toplamda 250 civarı tragedya yazdığı biliniyor. Fakat M.Ö. 6. ve 5. yüzyıllarda başka yazarlar da vardı ve onlar da bir sürü eser üretmişti. Ancak günümüze ulaşan yalnızca bu üç yazardan 33 tragedya ve bir satir oyunu. Aiskilos ve Aiskilos sonrası tragedya formunu ileriki videolarda inceleyeceğiz. Şimdi bu videoda da Aiskilos öncesi tragedya formu nasıldı ona biraz bakalım. Muhtemelen bu ilk tragedya örneklerinde ön oyundan, prologostan öncesinde koro bir şarkı ve dans eşliğinde sahneye giriş yapıyordu. Ardından onların dansı ve şarkıları bittiğinde sahneye ilk oyuncu çıkar. Koroya içinde bulunduğu durumu açıklar kahramanımız. Sonrasında da tekrar çıkar. Ve o esnada da koro sabit olarak sahnedeyken bir stasimon başlar. Bu da muhtemelen ditramboslara oldukça benzer bir yapıdaydı. Stasimon bittikten sonra ise kahramanın ölümünü bildirmek üzere haberci sahneye gelir ve haberciyi oynayan kişi de kahramanı oynayan kişiyle aynıydı. Sadece kostümünü ve maskesini değiştirir ve bu sefer de haberci olarak sahneye çıkar. Ölüm haberinin üzerine de hem koro tarafından hem de seyirciler tarafından ağıtlar yakılır. En sonunda da koro geldiği gibi şarkı ve dansla çıkışını yapar. Araştırmacılara göre burada anlatılan kahramanın hikayesi muhtemelen Dionysos'la ilgili olan mitlerdeki kahramanlardı. Çünkü bu oyunlar Dionysos'a atfedilen Büyük Dionysya Festivali'nde yapılıyordu. Dolayısıyla burada anlatılan hikayeler veya ditrambosların konuları da Dionysos'la bağlantılı konular olmalıydı. Çok genel bir kanı Tespis'in bu ilk tragedyalarının Pentheus'u konu aldığı yönündedir. Bunun bir gerçekliği yok. Fakat eğer bu mitler Dionysos'la doğrudan bağlantılı mitlerse Pentheus'un anlatılması oldukça mantıklı. Çünkü annesi tarafından bedeni parçalara ayrılarak öldürülen bir kişinin hikayesi sanırım yeterince trajik. Ek olarak Aiskilos öncesi bu ilk tragedyalarda da dil, Aiskilos sonrası tragedyalardaki kadar yüksek bir dil değil. Trajik olaylarda anlatılsa çoğunlukla güldürüye dayalı oyunlar. Tahminlere göre de gülünç bir dil kullanılıyor. Fakat en nihayetinde Nietzsche'ye göre mitoslar en güçlü formlarını tragedyalarda buldular. Onun bahsettiği tragedyalarda Aiskilos ve Sofokles'in tragedyaları. Maalesef ditramboslara dair elimizde çok fazla kaynak yok. Fakat en nihayetinde onların Dionysos'a söylenen ilahiler olduklarından eminiz. Oldukça yaygın bir türdü. Üzerine yarışmalar yapılıyordu. Yarışmaların kazananı bir boğa ödülü alıyordu. Dolayısıyla da halk tarafından çok ses getiren biri oluyordu. Evet, ditrambosları ve Aiskilos öncesi tragedyayı konuşmuş olduk. Bir sonraki videoda ise tragedyanın biçimini ve Aiskilos'u ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Görüşmek dileğiyle.